Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Bu bölümde bir otomobile baştan sona neredeyse her aşamasıyla ses sistemi, tesisat nasıl yapılır onu göreceğiz. Çok iyi ustalarla çalıştık bu arada, zaten izleyince göreceksiniz. Alt çizgi çekeyim hemen sen lafa girmeden önce. Şöyle bir karar aldım. Aracıma dönemine yakın ses sistemi seçmeyi tercih ettim. Şimdi kullandığım araç 90 model biliyorum, 91 model. Ama atıyorum 2020 model bir sistem kullanmak istemedim. Ona en yakın daha çok 2000'li yılların sistemi elimde hazır olduğu için. Bir de uyduğunu düşündüğüm için pandizotu vesaire her şeyi ona göre yapmak istedim. Çünkü yok. Ya istedim. Çünkü para harcamak istemedin. Yok, harcadım zaten. Ha, Daha önceden harcadın. harcadım. Elimde olanı kullanmak, verimli bir şekilde kullanmak istedim. Yapıyorsun bu işi ya. Çok dıptıs dıptıs bir bölüm bu bölüm. Her şey var. Dıptıs da var, çıstak da var, her şey var. Şimdi mekaniği falan bitirdik. Her şey bitti sayılır. Şimdi geldik en keyifli kısımlardan birine. Ama abi insan utanır ya böyle leş gibi arabayla gezmeye. Şimdi Volkan Pandizot'a geçeceğiz. Ama şöyle bir arabayı bir yıkayalım değil mi? Bir temizleyelim yani. Sokamadık arabayı içeri ya. 0'a 0 oldu, ne yapalım? Önce kafadan girmeyi denedim. Olmadı, böyle de olmadı. Abi hepsi şov yüzünden. Araba aslında o kadar alçak da değil ama şova birazcık alçaltayım dedim. Bütün konfor gitti baksana. Neyse. Abicim arabayı yıkadık. Kardeşlerim sağ olsun cillop gibi oldu, tertemiz. Benim de uzun zamandır böyle temiz görmüyordum. Bir fuarda görmüştüm. Neyse uzatmayayım. Şimdi atlıyoruz arabaya, buradan çıkıyoruz yola. Ta karşıya kadar. Volkan Pandizot'a. Ne yolculuktu be. Karşı kaldırma geçtin herhalde. Evet. Yorgunsun. Yalan Bir yok. çay iç. Karşıya mı karşıya? Abim Metin'i duyduk. Piyasada eski olduğunu da öğrendim. Babadan gelen bir meslek Evet. galiba. Vallahi direkt sana geldim. Hoş İstişare geldiniz. edelim Hoş konuyu. geldiniz. Araç 91 model. Birazcık da böyle döneminden uzak değil, çok yeni nesil değil. Dönemine yakın ürünler kullanmak istiyorum. Bir tane Toyota var bende 85 model. Ona nasıl ki Pioneer'ımın işte 302 baslarımı koyacağım. Buna da 2000 yılında kendim aldığım Rockford baslarımı getirdim. O dönemin tasarımından çok uzak kalmayayım ama çok da abartı bir şey istemiyorum. Keyifli dinlemesi olsun, bir iddiam yok ama hakkını da vereceğim. Tabii ki. Litre bazında vesaire orada senin desteğine ihtiyacım var. Senin önerilerin, senin tecrübenden faydalanmaya ihtiyacım var. Basımız 2 tane vardı. 2 tane 30'luk basımız var. Tamam. Hatırladığım kadarıyla kapalı kutu 32 litrede, Doğru. açık kutu 70 litrede çalışıyorlar diye hatırlıyorum. Maksimum 70. Maksimum 70. Evet. Tamam. Daha önce kapalı kutu 32 litrede çalıştırdım bunları. Sert vuruşluydu, Sert doğru. vurur, uzatmaz. Uzatmaz ama galiba uzunu seviyorum ben. O zaman Porto'ya gideceğiz. Yani sanki portlu yaparsak daha keyif alırım gibi. Ama Port- sen ne dersin? Portlu'da 50 litre yeterli. 50 litre. 50-50-100 litrede biz bunun tonlamasını uzatırız. Peki 100 litre buraya hacim olarak nasıl olur sence? Çok mu büyük kalır? Hacim olarak 100 litre bagajımın yarısını alır. Baslarımızı çeviririz. Portlarımızı ortadan veririz. Şuraya da amfimizi yatırırız diye düşünüyorum. Tamam. Tabii yanlarımızı da kapatacağız. Komple bir giydirme yapalım buraya. Okey. Peki günlük kullanım açısından çok günlük bir araç değil. Tabii ki şov aracı ama kullanıyorum da. İstepnemiz iptal mi olur öyle bir durumda? İstepneyi çıkartmada biraz sıkıntı yaşarız. Çünkü amfiyi de buraya yatıracağımız için. Ha dersen ki amfiyi buraya yatırmayalım, buraya günlük konuma uygun olsun dersen buraya bir kapaklı model yapar. İstediğin zaman stepneyi çıkartırsın. Çok sıra dışı bir şey istemiyorum. Hani böyle ne bileyim fiberden boyanmalı falan bir şey değil. Kumaş kaplıyoruz ama senin bir önerin var mı? Kumaş ama polar kumaş kaplayacağız. Olur. Silinebilir bir kumaş olsun. Olur. Şık da dursun. Zaten Olur. derdimiz o. Uygundur. O zaman sendeyiz. Tamam. Oh, hop, hoparlör. Hoparlör değil mi? Evet, hoparlör. Fransızca yüksek konuş anlamına geliyor. Şimdi Volkan Usta'yı izle. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Elleri sanki freze, makina gibi. Ben böyle hızlı, nizami, böyle tek atan usta az gördüm hayatımda. İzle ya.
keyfin çıkar. ASMR videoları var ya TikTok'ta falan. İzlerken o şekilde izledim adamı. Yani bu kadar ustaca yapamaz ya. Yo, çok iyi. Çok iyi. İzlettiriyor yani. Babadan oğula mı bu? Babadan oğula. Babasının kurduğu iş kendi devam ediyor. Müthiş ya. Yani helal olsun gerçekten. İşinde çok iyi. Buldun ama. Sektörde işinde iyi olanların hepsiyle teker teker tanıştım bu arabalar vesilesiyle. Benim işim o. Ne? Acı musun sen? iyi. Yetenek avcısı. Benim işim bu. Yok iyi ustaları bulmak işim. He. Vallahi benim arınma günüm, onu açık açık söyleyeyim. Çünkü işin başında oturup izliyor olsaydım hem senin kafanı şişirirdim tamam mı? Ama şimdi bana da sürpriz olacak. Benim de ödüle ihtiyacım var abi. Çok çalışıyorum, ne olur merak ediyorum. Bakalım. Bakalım. Ben abi çok sağlam referansla geldim Volkan'a. Bıraktım. Her neyse şimdi görüyorum. İnşallah. Hadi inşallah. Şov yapmışsın. Elimizden geldiği Vallahi kadar. şov yapmışsın. Eline sağlık. O Bunu komple anlatacaksın çıkıyor. sen bana. O Komple parça çıkıyor. Ha, sen komple buraları çıkacak. cep falan da yaptın. Tabii. Buraları da kapatmışsın. Orayı da Bura- kapattım. işleri Aşağıya da yoktu istediğimiz bende. zaman ulaşabiliyoruz. Amfilik orası. Oo güzel. Abi çok işlevsel olmuş. Çok kullanışlı. Çok kullanışlı. Abi adam melek gibi adam çıktı. Onun yerinde olsam ben beni 5 kere kovardım buradan. Bir kapris yapmışım belli değil. Bak buradan döndük. Şimdi kapris değil tabii ki ama ilk başta çift 16'lı komponent yapalım diye düşündük. Ve bana bu pandizotu yaptı. Sonra aklımda şu geldi. Ya dedim benim kullanmadığım bir setim var. Üçlü, 3 yollu bir komponentim var.
Neden onu kullanmıyoruz? Çünkü bu sefer buna çift komponent almam gerekecekti. Eldekini kullanalım diye. Adam o kadar hızlı çalışıyor ki ben ona yetişinceye kadar zaten yapmış. Neyse döndük, üçlüye döndük. Bir de kişisel düşüncem. Hani araç kırmızı eyvallah ama ben tamamen siyah olması taraftarıyım. Volkan abim de dedi ki bence kırmızı iyiydi. Dedim ki abi ben polemiğe yer vermeyeyim. Sizin düşüncenizi sorayım. Ben siyahçıyım, Volkan abi kırmızıcı. Sizce kırmızı mı kalmalıydı, siyah mı? Ben siyah döndüm artık ama sizin fikriniz önemli. Aşağı belirtin. Geliyor bak. Hadi bakalım. Diyorsun, kırmızı da diretiyorsun. Kırmızı. Ben siyahçıyım abi. Aslında aklıma geldi yolda diyecektim buraya gelirken. Kırmızı da kullansak mı diye. O da kullanmış. Ama ben galiba biraz daha sadeye gitmek istedim. Bu arada siyah döndük. Kırmızı patlatmıştı ama abi ne dediyse Abi, odur. bu Ama arada sen bana kırmızı için geleceksin buraya. Bak bir şey söyleyeceğim. Anket koyacağım. Lütfen objektif olun. Ne benim tarafımı tutun ne de emekçi Volkan abimin. Tamam mı? Gerçekten objektif olun. Eğer anketle yapacağım abi. Tamam. Anketle yapacağım. Kırmızı artı çıkarsa söz geleceğim yaptıracağım abi bunu. Valla. Ama siyah çıkarsa sen ne yapacaksın? Toyota'ya getireceğim onu yapacağım. Yaparım. Tamam. Dur olmadı bak bir şey söyleyeceğim. Benim ekip çok sağlam. Benim tarafım sen yap diye. Olmaz. Yemek senden. Tamam. Yemek senden. Tamam anlaştık. Ustam eline emeğine sağlık. İyi günlerde kullan. 10 numara çok hızlı ve Allah razı el olsun. becerisi çok yüksek birisisin. Çok Seninle sağ ol. tanıştığıma çok mutlu oldum. Ben de memnun oldum. Her zaman beklerim. Sonuçları da göreceğiz bu arada. İnşallah merakla bekliyorum. Ben şimdi montaja devam. Bugün modadayım. Şöyle bakıyorsun arkaya hop Saint Joseph. Şimdi buradan bastırıyorsun öyle gittin mi hop modaya doğru. Eskiden McDonald's havuzu vardı. Sağda bilgili kola biraz daha gittin mi Kaşe Market. Aslında daha basit bir konum vereyim. Tam olarak Sound Station'ın önündeyim. 26 senedir. Şimdi Hakan abinin yanına gideceğiz. Tam 26 senedir burada bak. Geçelim bir Hakan abiye selam verelim. Ondan sonra mevzuyu benim geçmişe bağlayalım. Ben Hakan abinin yanına herhalde 26 sene ilk zamanlarında geldim. Niye Tabii hatırlıyorum doğru. abi? Bayağı gençtin o zaman. O zaman beni buralarda bisikletle gezdiğimiz zamanlar ben abi senin ilk Astra G kasa vardı. Rockford Fosgate'le tanıştığım zamandı. Hatırlıyorum 3 tane mi vardı içinde? Doğru. 3 tane vardı. Biz Rockford Fosgate markasını ilk gördüm. Hadi işte daha böyle tam bizim çocukluk zamanı otomobil şeylerine, tesisatına deli gibi merak sarmışız. Arabaya bir bindim, Hakan abi bize şov yapıyor. Ama o böyle hakikaten böyle ciğerimin titrediği ilk tanışmam oydu yani. Ondan sonra neler yaptığını o ayrı ama o şekilde tanışıklığımız var. Demin de girerken diyordum ki abi 26 senedir buradasın. Hani buradan ne zaman geçsem ya diyorum böyle hayatımızda değişmeyen bazı şeyler de var. Güzel. Geçmişi böyle hatırlatan. Sağ olasın ya. Biz abi zaten nesil olarak da arkadaşlar olarak da burayı ses sisteminde biz burayı yani bu işin vakkosu olarak görüyoruz. Teşekkür Ve ederim. Ya. çok daha mutluyum açıkçası burada olmaktan. Birazcık da böyle yeni nesil genç kardeşlerim de gördüğü zaman burada ne yapıyorsun, neler yapılıyor onu da göstermek istedim. Sevindim ben de çok. Biz burada şimdi müzik sistemi olarak Focal Audioson kullanıyoruz, Alpine kullanıyoruz, Kenwood kullanıyoruz. Ama ağırlıklı olarak tabii Focal Audioson yani. Aksesuar olarak da AC Schnitzer'in tekrar Türkiye distribütörü olduk. Hani BMW aksesuarlarının Bayağıdır ama bildiğim kadarıyla değil mi? çok eskiden vardı. Bir ara tekrar başka bir firmaya geçmişti. Tekrar onlardan biz devraldık. Şu an başarılı bir şekilde devam ediyoruz tekrar. Eski günlere dönüyoruz yavaş yavaş. Yani Focal, Alpine, Kenwood bunlar senin kişisel tercih seçimleri mi yoksa distribütör müsün bunların? Ben onun bayisiyim. Hani şu anda piyasanın en iyilerinden biri yani. Hatta en iyisi diyebilirim yani Focal'in üstüne yok. Audioson da çok iyi bir ürün. Zaten ana ekran olarak da Alpine kullanıyoruz yani. Şimdi benim bugün bir tane 91 model 200SX S13 getirdim Nissan. 2 tane Rockford HE2 H2'ler vardı. HE2 serisi var. Daha önce senden almış olduğum üçlü Focal Access serisi var. Access komponent. serisi komponent takımım var. Bir tane MTX amfim var binlik. Bir tane 4 kanal MTX amfim vardı. Fakat bir arkadaşım ne yaptığını bilmiyoruz bir şekilde onu kaybetti. Yerine bir tane Alpine koydu. Amfi verdi. Amfi verdi. Tanımıyorum amfiyi. Sen görsen hemen söylersin ne olduğunu. O da işte 640'lık bir yazıyor üzerinde yani neyse. Birkaç tane teybim var. Kaset çalarım da var. CD çalarım da var. 2000'lerin başına ait dokunmatik ekranlı da var. Ne yapalım ne edelim bir izlerim bakalım derim. Tamam, Senin bakalım. yönlendirmene göre Doğukan bu olmaz ya da bu olur diyeceğin şekilde hareket ederiz. Yani arabaya hangisi uyumluysa onun üzerine devam ederiz. Tamam abi. Tamamdır. Bu arada laf arası biz benim ekiple iddiaya girdik. Biliyorsunuz biz acayip mousepad'ler yaptık son zamanlarda. İnanılmaz rağbet gördü. Şimdi biz iddiaya girdik. Ben dedim ki bak bu en baba rağbet göreceklerden biri ki haksız çıkmıyorum. Tamam mı? Garanti ediyorum size bakın bunu alın. İş yerinize koyun. Drift yapmaktan işinizden kovulacağınızın garantisini veriyorum. Yanında 2 de koka veriyoruz. Kovulduktan sonra yanında Bak iki tane kutu. elit takılmak isteyenlere böyle işte laptopumu açayım siyah beyazım var. Godzilla'larımız, GTR'larımız onlar zaten ayrı dava.
Onlar zaten herkesin tercih ettiği. Bak gel benim elimde de bu var. Ver. Reklamımızı da yapalım değil mi? Taş mı yiyeceğiz? Evet. Yukarı Tokyo Garaj Gamerpad bu en büyüklerinden. Bu 90'a 40 galiba. Evet 90'a 40. Yeni birkaç modelimize gelecek bu arada. Ha. Kasım indirimlerimizle başladı, kaçırmayın. Astra'da da vardı galiba böyle bir şey değil mi? Vardı. Onda da vardı. Bu Tipo'ydu benim işte. Onda vardı. Bunlar fuara katıldığımız zaman, yarışmaya katıldığımız zaman şeyler. Sen bir plakayı mı transfer ettin Evet. araçlara? Genelde öyle oluyordu. HKN 90. Bu işte değil mi? Buydu. bizim Astra? Evet. Ama bakalım resimleri İçi var var mı? mıdır acaba Evet. onun? Dükkanın ilk halleri işte bunlar işte. Bu şuradan bakınca. Doğru. Oradan montaj yapalım. İşte ilk Momo direksiyonlar falan, Momo jantlar buradayken. Şu mesela yanında kalmış, o Astra'nın bagajı vardı bir tane az bir şey. Şu Astra vardı bir de. Ben bindiğimde bagaj böyle değildi ama ya. Farklı bir bagaj yaptın mı sen bunu birkaç Yaptık, sefer? yaptık. Tamam. Bunlar işte ses yarışmasına katıldığımız zamanlar Ayaz katılım. Neredeydi acaba bunlar? Baya boş çünkü şey. Bu karşıdaki tarafta bir havalimanı vardı minik. O zaman da hani bütün yarışmadaki hemen hemen bütün kupaları biz almıştık yani her katta. Abi öttürüyordunuz ya o zaman. İşte burada bizim minik hali. Minikler şeyler değil mi abi? Değil mi? Adamlar her yerde. Yani. Onsuz bir hayat yok. Dur bak bu işte bu da. Bahsettiğim buydu. 2 tane burada, bir tane bir yerde önde vardı. Doğru. Tanıdık çıkacak mı diye bakıyorum. Mehmet Ali hatırlar mısın? Tabii canım. Memoli. Evet. Tipe bak. Hakan abi. Hakan abi bu işin makkosu. Yani zamanından bu zamana kadar baktığında, yani 26 sene öncesine döndüğünde, hemen o zaman merak sardığında tabii ki bir sürü kaliteli, iyi iş yapan ustalar vardı ama Hakan abi böyle Türkiye genelinde 2 elin 10 parmağını geçmeyecek iyi mekanlardan bir tanesiydi. Ve hiç bozmadı. Hala aynı yerde, aynı kalitede, aynı hizmet devam ediyor. Ve oraya gidince biraz nostalji de yaşadım. Çok mutlu oldum yani. Ya adam yapıyor işini. Doğru yönlendiriyor. Evet işte ticaret böyle bir şey ya. Adam 26 yıldır kalmış sektörde yani. Aşk. Çok severek yapıyor işini adam. Kendimi pazarcı gibi hissettim orada böyle. Geceden şeye çıkmışım, işe çıkmışım, dizmişim böyle malları. Ne verirsin abi bunlara gibi. Şimdi bu kaset çalar galiba. Abi ya bu, ya üzerindeki. Benim aklıma şey geldi. Bunlarda hani eski CD çağları AUX yapıyorlar ya, Bluetooth'a çeviriyorlar ya. Doğru. Hani acaba öyle bir şey yapar mıyız diye. Ama o zaman da randımanlı bir ses olmayacak, kaliteli bir ses. O zaman yok. Yok. Peki sen ne yapıyorsun bu tip şeylerde, güncel araçlar? Yani eski aracı güncel bir ses sistemi yapmak istediğinde ne yapıyorsun? Ses sisteminde varsa. Ya ses sisteminde varsa yani, ya istersen Bluetooth'tan direkt bir adaptör var şöyle, alıyorsun. Direkt onu bağlıyorsun, arabanın sistemine hiç girmeden onun üzerinden kullanabiliyorsun telefonla. Teyp orada nostalji olarak kalabilir. Bir bakalım mı neye benzediğini abi? Tamam bakalım abi. Belki öyle bir şey yaparız. Ama onda da şey var, ses açma, kapatma hep telefonun üzerinden yapacaksın. Peki hem arabanın sistemi o çalışabiliyor mu? Yani seninkinde olmaz en azından. Yani bunu üzerine bıraksak bir de Bluetooth sistemi yapsak onu gizlesem Aslında diye. o şöyle olur, AUX arkadan çıkış olsaydı süper olurdu. Bunun AUX'u ön tarafta. Peki burada arkadan çıkışlı AUX var mı? Ona bakalım mı? Bir bakalım. AUX var. USB de var. Bu takılabilir. 3 tane O zaman da olur. 3 çıkışı da var bunun. AUX da var, USB de var. Bu takılabilir. Hem bunu hem de senin sistemi çalıştırabiliriz o Çalışır, zaman. evet. Öyle bir şey mi yapsak acaba? O zaman daha kaliteli olur yani. Çok fark eder. AUX'u aldığın zaman o taktığımız modülün parçasından ses almaya başlarsın. Tamam bu amfi çalışıyorsa işimizi görür. Bu çalışıyor. Tamam. Bu da çalışıyordu. Çalışırken söktüm. Hatta erişemediğim için kesip almak zorunda kaldım. Koltuğun altındaydı. Tamam. Biz bir kapıları sökmeye başlayalım bakalım Okey neymiş abi. kapıların içi. Yani kullanacağımız benim MTX Amfimiz amfi, o. Alpine amfi. Teybimiz bu. Teybimiz bu. Pioneer. Tamam. Şimdi kapı içleri için Audioson'un Metropol'den geldi ovallerimiz. Kapı içleri oval çünkü. Birazcık da tabii desteklemesi lazım. Önlerde bir şey yoktu bende. Bakalım. İlk defa kullanacağım. Fokal alışkınım ama Audison'ları ilk defa kullanacağım. Mal güzele benziyor bayağı. Şunların da hakkını veremedim bu zamana kadar ya. Bu sefer vereceğim. Bu sefer hakkını vereceğim. 2016'da mı 15'te mi ne aldım bunları? Ne kadar güzel bir sesi var inanın bilmiyorum. Hep yanlış litredeydi. Hep eksikti yani.
arabada artık ses sisteminde kemerleri bağlamak gerekiyor herhalde dinlerken. Uçuruyor seni. Peki kullandıklarının ömrü yok mu? Hepsi senin ikinci el. Yani bunu nasıl öngördün buraya kadar Var geleceğini? tabii ki. Var tabii ki. Amplifikatörü zaten daha önce izleyenler bilirler. Ses sistemleri serisinde. Amplifikatörüm benim daha önce patlamıştı. Biz bunu baştan içerisini yeniden yaptık. Onun için diğer bölümlere gitmek lazım. Aşağı hatta link bırakayım ben açıklama kısmına. Onlar da çok iyi bölümler. Biz amplifikatörümüz daha şimdi çok uzun bir ömrü var yeniden. Basslarım o kadar yıpranmış basslar değildi. Ben onları 2002-2003 yılında aldım. Clio'ya taktım. Çok güzel bir sistem yapmıştım ama kapalı kutuydu. Araba pert olunca söktüm. Onlar sağlam kaldı. Araba arkadan kazalıydı biliyorsun. Yani yıpranmış olmadıkları için. Fakat Focal serisi ve kapı içindeki Audison'lar onlar yeni. Onlar da kaliteli ses veriyor. Nasıl? Sen değilsin abi. Bir lastik alıp geliyorum ben. Tamam. Dur kız. Aa. Erkek de sen pardon. Baba gidince deliye dönüyor. Heh. Orada işte. Gitmedi bir yere. Heh. Kal burada şimdi. İşi çözmüş ki. Evet abi. Yukarı Tokyo Garaj halı kilim travel. Sana bahsettiğim halımızı getirdim. Efsane diyorsun, ölmez diyorsun. Efsaneler ölmez abi. Tamam kardeşim, çok Buraya çok teşekkür ederim. yakışacağını düşündüm. İyi yapmışsın. Sana böyle bizden bir hatıra. Teşekkür ederim. Bunu şimdi en güzel bir köşeye Bas abi koyarız. üstüne ya. Halı basmak içindir. Olsun abi, temiz kalsın. Bak buranın ihtiyacı buymuş abi. Değil mi abi? Sana kupa da getirdim. Bunu yine en güzel köşemize alalım. Olur abi istersen. İlk başta o. Dün bahsettiğimiz parçamız geldi. Audison'dan Bluetooth aparatı. Bu tabii iyi olanlarından, kaliteli olanlarından. Hani birçok Bluetooth aparatı var ama ses kaybı çok oluyor. Bunda olmuyormuş. Beraber test edeceğiz zaten onu. Çok basit abi. Buradan amfi çıkışı var. Gizliyorsun bir yere. Arabada başka bir şeye ihtiyacın yok. Yani bunu bir yere gizledikten sonra telefonundan bağlanıyorsun. Telefondan sesi açarak kullanabiliyorsun. Yani eski otomobillerde, Amerikanlarda veya işte ses sistemine dokunmak istemiyorum dediğin araçlarda. Fakat biz başka şekilde yapacağız. Biz bunu dün karar verdiğimiz teybin AUX çıkışına bağlayacağız bunu. Dolayısıyla ben ses kontrolünü teypten de yapabileceğim. Öyle tahmin ediyorum. Bu yani bütün hikaye burada aslında. Tamam. Bağlıyorum mevzuyu. Bağlandık mı? Hadi canım. Aç bakayım. Açalım bir tane YouTube'dan. Şöyle. Bu da oldu. Oo güzel. Arkamda Haydar duruyor. Son halini hatırlıyorsunuz. Peki ne hale geldiğini görmeye hazır mısınız? Güzel. Çok kolay oldu abi. Sorunsuz bağlanan sistemlerin hastasıyım. Evet. Ben de. Bu çok güzel bir şey. Abi uğraşmadım hiç ya. Ve sen Bluetooth kapat başka telefon anında bağlanıyor. Hani Ha. sileyim onu yapayım yok öyle bir şey. Güzel. Badder than bad from me. Something when me.
Üf. Abi ben bunları hiç bu kadar çaldıramadım bugüne kadar. Abi Clio'da bu kadar çaldıramadım ben bunları. Ya bu duyguyu özlemişim yani. Çok uzun süredir mahrumum oğlum ben böyle şeylerden. Vallahi diyorum. Clio'da ne zamandı pert oldu? 2007'de pert oldu. Söktük işte. 2007'den beri böyle tesisatım olmadı benim. Ne çalacaksın arabada? Hakkını neyle vereceksin sen? Çok merak ettim. Hangi şarkıyla hakkı verilir yani bu şeyin? Önce birkaç damla yaş. Önce bir kaç damla yaş. Şimdi bu araçtaki yaptığımız tesisatta iki olaya odaklandık bu arada. Temiz, güzel bir ses alabilmek. Hani sadece hüngür hüngür böyle basların olduğu değil, istediğimiz setup'a uyabilmek. Çünkü şöyle düşün, yaptığın bir müziğin her frekansını dinleyebilmen lazım. Kullandığım hoparlörlerde de, nezleyim ondan dolayı. Kullandığım hoparlörlerde de ses kalitesi yüksek hoparlörler seçtim. Mesela Focal. Focal dediğin zaman bizim mastering stüdyolarında, aranjman yaptığımız stüdyolarda tercih ettiğimiz bir markadır. Çünkü iyi ses verir. Fakat mesela Rockford basslarım var. Onlar da vurdu mu dibine kadar vurur. Hani hepsini yaşayabiliyorsun. Tabii ki bu bir high-end sistem değil. Ama iyi bir sistem oldu. Bu araba için yeterli. Bu bir şov arabası. Teslimat günümüz. Almaya geldik arabayı. Hakan abi ellerine sağlık. Siz de çok sağ olun. Güzel bir çalışma oldu. Çok sıkıntı yaşamadık herhalde değil mi? Pürüzsüz aktı gibime geliyor. Yok, her şey kontrol altında gitti yani. Hiç herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Zaten planlandığı gibi devam ettik. Sen ayarları yaptın. Biz dün gerçi yaptık. Böyle bir güce dair ne oluyor ne bitiyor böyle %60 falan açarak Zaten bir fikir şimdi- sahibi olduk. Yani ses gayet temiz yani. Çünkü o fokallerden güzel bir ses geliyor. Adresanın kapı işlemleri de iyi oldu. Bas zaten söylemeye gerek yok. Gümbür gümbür vuruyor. Onda da istediğin gibi işte teybin yüzünden bas kontrolden kumanda edebileceksin yani. Ya bası istediğin gibi kontrol Tabii tabii. edebiliyorum. İster Onda düşük sıkıntı yapabilirsin, yok. yukarı çıkarabilirsin. Şimdi biz ne yaptık? Ağırlığı fokallere verdik güç olarak galiba. Doğru. değil mi? Orta ses ağırlıklı oraya verdik. Biz esas yani mid range'lerimizi, tizlerimizi buradan alıyoruz. 3 yollu mid takımımızdan alıyoruz. Kapılar destekleyici oldu diye tahmin Audio ediyorum. sonlardan destekledi kapıları. Onlar da gayet başarılı bir şekilde. Bu koyduğumuz audio sonlar nedir şeysi? Ya 5 Derecesi nedir? Güzel bir kolondur yani. Üst segmentte yani. 5 nokta oval kolon olduğu için yani fazla bir seçeneğimiz de yok zaten oraya. Takılabilecek en iyi kolonu takmış olduk oraya. Distorsiyon veya bir sıkıntı Kesinlikle yok. yaşatmayacak. Zaten altında fokalizasyon yaptık. Teybimizde de zaten en büyük özelliğimiz Bluetooth özelliği olmuş oldu. Ben çok memnun kaldım çünkü hem istediğim gibi sesimi kontrol edebiliyorum. Bluetooth'um var. Tape bence hani çok da aşırı yeni nesil kaçmadı. Hani bu Yok. arabaya. Ve araba yani tam uyumlu oldu hepsi. Ne yapalım o zaman bir tadına bakalım. Bir ya bakalım. Gayet temiz. Evet. Abi diyecek bir şeyim yok ya. Eline emeğine sağlık. Gidip Biz de çok teşekkür ederiz. bir yolda bir şov yapması kaldı bunun. Önemli olan senin beğenmen. Zaten bu işte profesyonelsin. Hem DJ olarak, hem kulak olarak, hem zevk olarak. Vallahi- Sen memnun kaldıktan sonra biz de çok memnun kaldık. Arkadaşlar ben 26 senedir Hakan abinin dükkanına gelip gidiyorum aralarda. Yine her zamanki gibi şahane bir işle çıktık buradan. Gerek BMW aksesuarları olsun, Mercedes olsun veya kaliteli veya güçlü artık size kalmış. Nasıl bir ses sistemine ihtiyacınız varsa tam yerine geldiniz. Aşağıda tüm bilgileri bıraktım. Buradan iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Az önce çok ciddi manipülasyon yaptın abi. Manipülasyon sıfır. Ben keserim orada onu söyleyeyim de. Koymam Nasıl yani? Olur mu canım öyle? Direkt fikrini söyledi. Adam ya. eminim dedi yani. Daha ne desin? Benim dedi en çok ilk satar yaptığınız- dediğim ürün dedi Hayır ya. abi, GTR'da Abi yaptınız. efsane bir şey yapmışız burada. Ben eminim ürünümden.
Ama şimdi GTR çocuk da tanısın o zaman kendininkini. O getir, şekilde. gönder ikisini de getir. Getir. Şike mike yok abi. Aynı şekilde Engin de Getir. söylesin. Getir. At onu şimdiden. Bak buna söylenecek zaten bir şey yok. Buna zaten söylenecek bir şey yok. Ama bunu kullananlar işten kovulacak mı? Yok Yine? bunu kullananlar normal mousepad olarak kullanacak. Bak işte. Bunu da- Bunu diyorsun işten kovulacak, bu normal kullanacak. Daha iyi bak işten kovulmuyoruz. Bunu alırsanız ya da bunu alırsanız işten kovulmama garantisi veriyoruz. Ama bunu alırsanız işten kovuluyorsunuz. Ay, tamam, Bak ben şimdi sana bir şey olabilir. söyleyeyim, yapacak bir şey yok. İnsanlar yasağı severler, tamam mı? Ya ben ne yapayım? Yani evet, daha ne yapacaksın? Her türlü fitne fesat yaptın yani şurada. Tamam siz bunları alın. İyi hadi hayırlısı, bakın ben de merak ediyorum hangisi Ben alınacak. kazanacağım. En çok bu satacak. Yukarı Tokyo Garaj satacak. GTR'ı geçemez. Hayatta Olabilir, geçemez. Abi GTR hiçbir şey geçemez ya. Ben ilk Yolda da geçemez abi. Ben de Yolda bu da arada. geçemez. Daha bir hafta olmuş ya. Ben de bu arada bildim bunu. Arkadaşlar bu arada lütfen abone olmadıysanız aşağıdaki abone tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Nice Jack.